Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Piyasalarda Evans-Gray belirsizliğini izliyor. Borsa İstanbul Endeksi dün %0,52'lik yükseliş ile 1624 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 29 milyar Türk lirası oldu. 18 Ekim 2021 tarihinden başladığı sert yükselişini devam ettiren endeksin dün en yüksek 1627 seviyesinden işlem gördüğünü ve en düşük 1603 seviyesini test ettiğini gördük. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,66, S&P 500'de ise %0,82'lik ve teknoloji borsası olan Nasdaq'ta ise %1,66 düşüşler hakimdi. Avrupa borsalarında ise yükselişler sürerken Asya piyasalarının ilk işlem günü de karışık bir seyir hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyatları Ekim ayında %0,6 olan piyasa beklentisinin %50 üzerinde %0,9 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda baktığımızda ise %6,2'ye ulaşan tüketici fiyat endeksi 1990 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Eylül ayında TÜFE'yi %0,4 seviyesinde açıklarken Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyonun beklenenden yüksek gelerek 31 yılın üzerine çıkmasının ardından dolar Türk lirası karşısında da rekor tazeleyerek 9,90 Türk lirası seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verilerinin beklenenden yüksek gelmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %10,6 seviyesinde artış göstererek %1,59 seviyesini test etti. Goldman Sachs'ın özellikle yatırıma karşı olan güçlü talep ve enflasyon beklentilerindeki artışın dünyayı yüksek faizlerin olacağı uzun bir yola sokacağı öngörüsünün ardından Deutsche Bank da Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin 2021 yılı sonunda %1,8'e ve 2022 yılının Haziran ayında %2,4'e yükselteceğini öngördü. Amerika Birleşik Devletleri eski Hazine Bakanı Larry Summers, piyasaların gelecek birkaç yıl için durgunluğa hazır olduğunu söyledi. Summers'ın sözlerine ek olarak küresel piyasaların gelecek seneye yavaş büyüme ve düşük faiz beklentisi olduğunu, bu durumun merkez bankalarının ekonomiyi yönlendirme kapasitelerinde sınırlayacağını belirtti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'deki mali disiplinin kamu finansmanının dayanıklılığının sürdürülmesini sağlayacağını bildirirken, Moody's'in Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklenti tahminini %6'dan %9,2'ye, 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini ise %3,6'dan %4,8'e çıkardı. Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrade'in temerrüde düşüp düşmediği de belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar borçlarını ödeyip temerrüde düşmekten kurtulan şirket için 148 milyon doları aşan Nisan ayı 2022, 2023 ve 2024 tarihli tahvil kupon ödemesi için tanınan 30 günlük süre sona erdi. Reuters'ın yaptığı habere göre şirketin tahvil borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düştüğünü savunurken, New York Times'a konuşan bir tahvil sahibi şirketin
2022 yılı ve 2023 tarihli dolar endeksli iki tahvil için faiz ödemelerini yaptığını açıkladı. Bloomberg'de ise borç yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında son 6 gün içerisinde 1758 dolar seviyesinden FED toplantısı sonrasında başlayan yükselişin dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin beklentinin üzerinde açıklanması ile birlikte 1868 dolar seviyesine kadar sürdüğünü gördük. Dolar endeksindeki yükselişin 94,85 seviyesine kadar ve 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde ise %1,59'u test ettiğini gördük. Ons altında 1832 doların üzerinde kalıcılığı olması önemini koruyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini oluşması durumunda 1875 ve 1900 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1832 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurdaki yükselişin sabah saatlerinde başlaması ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin beklenenden yüksek açıklanması ile birlikte değerlenen dolarla birlikte yeni tarihi zirveyi de test ettiğini gördük. Bugün veri akışı sakin. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 600 Türk Lirası ve 615 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 581 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.